Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu. Terazi, ay ve stelyum terazilerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili terazi burcu. Bakalım 2025 Kasım ayında kariyer hayatın, aşk hayatın, genel olarak hayatınla ilgili akacak olan enerjiler nelerdir diyorum. Kartlarımı son kez karıştırıyorum terazi burcu. Bakalım ilk kartım ile başlıyorum derken yıldız kartıyla başladık arkadaşlar. Hadi bakalım böyle devam etsin diyelim. Arkadaşlar tılsım 9 ne kadar güzel enerjiler aktı terazilerde. Gözlerim yaşardı şu an gerçekten. Son zamanlarda terazilerde girişleri ilk kez güzel yaptık arkadaşlar. Bakalım devam ediyorum. Arkadaşlar bazılarınızda araç alma ve araç değiştirme ile ilgili konularınız gündeminize gelebilir. Ya da almak istediğiniz araçla ilgili bazı araştırmalar yapabilirsiniz. Sanki bazı teraziler gerçekten böyle çok hayalini kurduğu bir aracı alacakmış gibi. Ya ne arabası şu an gerçekten sıkıntıdayım diyenler varsa Kasım ayında bunun arkadaşlar evet bazılarınız alabilirsiniz, bazılarınız da bunun hayalini kurabilirsiniz. Mesela bu enerjiler akacak diyor. Hani tabii ki herkesin bireysel süreci çok farklı. Neticede genel ve kolektif bakıyoruz arkadaşlar. Pek çok terazi burcunun ben Kasım ayında özellikle 9'undan ve 19'undan ve 17'sinden sonraki süreçte özellikle sanki böyle çok istediği bir arabayı alacakmış gibi arkadaşlar. Dediğim gibi bir kısmınız için ise bunun hazırlıklarını yapabilirsiniz. Ya da işte karar verebilirsiniz, hayalini kurabilirsiniz, yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, imajine edebilirsiniz. Bakalım devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Kartlarımızın tamamını açacağız. Ama işte asıl mesaj çok farklıymış. Onu anlatacağım. Kartlarımızı açacağız terazi burcu. Önce dikkat etmen gereken şeyler. Sonra kariyer hayatın. Sonra aşk hayatın. Böyle teker teker gideceğiz arkadaşlar. Bakalım nedir diyelim. Terazileri yine birileri üzüyor arkadaşlar. Birileri terazi burcunu üzüyor. Bakalım şöyle bir karıştıralım. Aslında aya başlarken çok güzel başlıyorsun. Hatta ayın 9'una kadar eline geçecek olan yüklü miktarlarda para olma ihtimali çok yüksek. Yani eline bir para geçecek. Para konularıyla ilgili rahatlayabileceğin bir süreç olacak diyebilirim. Bakalım arkadaşlar son kartlarımızı açalım. Terazi burcu için son mesajlar nedir diyelim. Kılıç yedilisi hoppa. Bir tane daha alalım. Son bir tane daha derken tamamdır. Şimdi burada öncelikle bu ayın genelinde sevgili terazi burcu arkadaşlar bağımlılıkları olanlar varsa şimdi bu ay ilk yarısı ayın ilk yarısı bazı bağımlılıklar çalıştırabilirsin terazi burcu. Kullanmış olduğun kötü alışkanlıkların varsa ya da herhangi birine ya da herhangi bir şeye bağımlılık çalıştırıyorsan ve burada arkadaşlar kilitlenme, hapsolma, negatif şeyleri iptal edelim ama hani bağlı bulunduğun yere böyle yapışma gibi bir durum var açıkçası pek çok terazide. İşte bu yüzden diyorum ki her türlü bağımlılıkların terazi burcu ayın ikinci haftasından itibaren bütün bağımlılıklarından kurtulmak için çok şanslı bir süreçte olacaksın. Yani bu konuda kesinlikle destekleniyor olacaksın. Aya başlarken gayet güzel enerjilerle başlıyorsun ama asıl potansiyeli sanki ayın 17'sinden sonra alacakmışsın gibi. Aslında ayın genelinde çok güzelsin. Hoşsun, mutlusun. Her ne kadar hevesini ya da mutluluğunu kursağına böyle tıkamak isteyen enerjiler ya da kişiler, durumlar olsa da ayın genelinde çok güzelsin, çok parlaksın, ışıl ışılsın, dikkat çekiyorsun, yıldız gibisin. Yani ayın genelinde zaten yıldız kartıyla başladık. Ayın genelinde star sensin. Şimdi bak bu ay diyor ki artık uzun süredir kurtulamadığın bağımlılıkların, bağlı olduğun yer, bağlı olduğun kişiler, yapışıp kaldığın bir türlü bırakmadınız beni ya dediğin kişiler, olaylar, durumlar neyse. Bu ayın özellikle 9'undan sonra yani ikinci haftası itibariyle bunlardan kurtulmak için, özgürleşebilmek için güzel enerjilerde olacaksın. Fakat ayın genelinde oh be kurtuldum, oh be bitti diyemiyorum. Yani ikinci haftasına kadar böyle birazcık sıkışık enerjiler var. Şimdi bu ay ayın 8'ine kadar uyku dengesizliğine birazcık dikkat et. Gözlerle ilgili rahatsızlıklara dikkat et. Görmeyle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Kaygı, kuruntu, endişe bunlar çalışabilir. Bu ay diyor ki bak ana mesaj diyor ki bu ay ne yap ne et, ne yap ne et. Özellikle duygusal olarak bağımlılık çalıştırdığın,
kişi veya kişiler, yer, mekan neyse varsa bunları bırakmak için kesinlikle bir adım at. Gerçekten çok destekleneceksin ve şunu söyleyebilirsin. Üzerimden gerçekten çok ağır bir çuval kaldırdım diyebilirsin. Öyle bir tane çizim vardı ya arkadaşlar, karikatür vardı, ismini hatırlamıyorum. Hani kişi böyle çok böyle üzerindeki bütün yağları atıyor. İşte bütün o fazla kiloların bütün o yağları atıyor ve bambaşka bir şey çıkıyor gibi. Yani sen işte üzerine bir ağırlık attın, bir çuval attın, böyle karanlık bir şey attın gibi hissiyata bürüneceksin. Şimdi burada ayın ilk yarısı özellikle bazılarınız gözlerle ilgili sıkıntılar varsa bunu şifalandırmak için adımlar atabilirsiniz. Ve böyle gerçekten bir yere hapsoldum, oradan çıkamıyorum diyen terazi burcu arkadaşlarım varsa ayın 9'undan sonra bununla ilgili rahatlayıcı etkiler olacak. Dediğim gibi bağımlılıklar, kötü alışkanlıklar, bunları bırakmak için şanslı etkilerde olacaksın. Yine ayın 9'una ve 8'ine kadar kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Beslenmene çok dikkat et. Çünkü yepyeni bir beslenme biçimine doğru geçiş yapabilirsin. Fakat ayın 7'sine kadar ve 8'ine kadar ve 17'sine kadar olan süreçte özellikle aldatılma, kandırılma, İhanet. Özellikle parasal konularla ilgili ve kariyer konularıyla ilgili. Şimdi burada bazı çalınan bir şeyler var arkadaşlar. Ben her zaman ne diyorum? Normal insanlar için niyetimi alıyorum, değil mi? Her burcun iyisi kötüsü var biliyorsunuz. Hassas, temiz, merhametli, vicdan. Normal insanlar için niyetimi alıyorum terazi burcu. Bunu her zaman söylüyorum biliyorsun. Şimdi burada senden kaçırılan bir şeyler var bak, kariyer hayatınla ilgili ve para konularına ayın 7'sine kadar ve 17'sine kadar en geç arkadaşlar dikkat etmen gerekiyor. Kariyer konularına ve para konularına. Birileri senden bir şeyler kaçırmak isteyecek, bir şeyler almak isteyecek. İşte eline para geçecek, bana versene, borç versene, şunu alsana, bunu alsana gibi şeyler olabilir. Kariyerinle ilgili sunmak istediğin ya da kariyerini harcamak istediğin enerji, çaba, yetenek, fikir, proje neyse bunları da senden çalmak isteyenlere karşı dikkat et. Bunun dışında ayın 4 zaten Kasım ayının 3'ünde yayınlanacak arkadaşlar video. Ayın 8'ine kadar böyle birazcık keyifsiz ve mutsuz olabilirsin. Aslında Kasım ayının ana mesajı senin için ne biliyor musun? Çok güzel bir söz var ya, güneş balçıkla sıvanmaz diye. Bunu hatırlaman gerekiyor diyor. Sen ne kadar değerli. Terazi zaten çok ayrıdır arkadaşlar. Sen ne kadar değerli, ne kadar merhametli, ne kadar yetenekli, ne kadar özel, ne kadar hassas, ne kadar böyle dünyanın en tatlı varlığı olduğunu bu ay hisset diyor. Bu ay asla kayıp enerjisine düşme. Moralini düşürme, motivasyonunu düşürme, enerjini düşürme. Gerçekten anından ve andan zevk al diyor terazi burcu. Ayın ana mesajı bu. Çünkü buna dikkat edersen eğer gerçekten pek çok böyle olumsuz şeyi hani böyle kıyından geçecek gibi. Negatif ve olumsuz şeylerden etkilenmeyecek. Gerçekten seni teğet geçecek. Aynı zamanda ben terazinin arkadaşlar komple bir değişim yaşayacağını düşünüyorum. Yani yediğin şey mesela şu ana kadar kola içiyordun. Kasım ayı itibariyle diyeceksin ki ben artık kola içmiyorum. Hamburger yiyordun mesela, artık diyeceksin ki ben hamburger yemiyorum. İşte et yiyordun, et yemeyi bırakıyorsun gibi. Hani burada yeme içme alışkanlıkların da komple değişecek gibi. Giyim tarzın değişecek gibi. Gerçekten kendine bakımlar yapabilir ve özel şeyler alabilirsin. Şimdi burada kariyerle ilgili bunun dışında ya dikkat etmen gereken başka bir şey yok. İşte ayın 12'sine kadar böyle ağır aksak ilerleyebilir. 8'ine kadar, 12'sine kadar sonra bir şeyler değişiyor. Ve burada terazi burcu özellikle senin üzerinde baskı kurmak isteyen kişiler. Son cümlemi söyleyeyim, kariyerden gideceğim arkadaşlar. Özellikle senin üzerinde eril faktörler, baskı kurmak isteyen kişiler ya da devletle ilgili halletmen gereken kişiler, baba, patron figürleri, baskılayıcı kişiler varsa buralara karşı artık bir rest çekiyorsun. Yani burada terazi baskılayıcı enerjiler illa böyle güçlü, konumda statüde güçlü olmak zorunda değil arkadaşlar. Her anlamda. Senin hassaslığını, naifliğini, iyi niyetini kullanan kişilere karşı artık bir rest çekeceksin ve onlara sanki bir gözdağı veriyorsun gibi. Ve sonrasında kadersel olarak bir kilit açılıyor. Hani burada şöyle bir şey var. Sevgili minnoş terazicim, sevgili dünyalar tatlısı terazicim, sen burada kırman gereken bir şeyi artık kırdın. Ve ben de seni ödüllendiriyorum gibi bir şey var. Yani kadersel olarak kesinlikle çok şanslısın, koruma altındasın, yıldızın yüksek olacak, enerjin yüksek olacak terazi burcu. Hani gelecek olanlardan etkilenmeyeceksin. Sadece az önce söylediğim uyarılara dikkat et. Zaman zaman düşüşteymiş gibi olabilirsin. Bunlar yanıltıcı olacak. Şimdi bununla birlikte eline güzel bir para geçecek dedik. Yani para konularında yatırım yapabilirsin, toprak alabilirsin. İşte bazılarınız belki şans oyunu
olabilir arkadaşlar. İşle ilgili bir fırsat, bir müjde, beklediğin bir haberin sana gelmesi, aynı zamanda kariyerinle ilgili farkındalığının yükselmesi ve artık şunu göreceksin. Sen kariyer konularıyla ilgili ve para konularıyla ilgili bir şeylerin kilidini kırmaya başlıyorsun ve zorlukları aşmaya başlıyorsun. Bir hani bereket kapısı açılacak sana terazi burcu. Bereket kapısı açılacak. Daha da böyle rahatladığını göreceksin. Fakat gölge taraflarına dikkat et. Aşırı böyle hırslı olmamaya dikkat et. Hırslı olmak derken şöyle. Şimdi bak, para konularında rahatlamaya gidiyorsun ya. Ya nasılsa bir şeyler iyi olacak. Hani şu ana kadarki o büyük zorlukları hallettim, hallediyorum. Bunu da hallederim deyip büyük yükler altına girmemeye dikkat et. Aşırı harcamalardan uzak dur. Gereksiz fazla yatırımlardan uzak dur. Ya da işte böyle bir kredi çekmek istersin örneğin. Dikkat et diyor bunlara. Ve burada ben ne aldım biliyor musun? Sen bu ay en çok şuna karar vereceksin. Değerine değer katacaksın ve bu şekilde yola devam edeceksin artık. Yani sen kendi imparatorluğunu kurma noktasına doğru zaten gidiyorsun terazi burcu. Değerine değer katacaksın. Benim değerim budur. Maddi olarak da manevi olarak da değerim budur diyorsun. Ve burada da yine bir kilit kırılıyor. Ve yine sana hak ettiğin bir şey veriliyor. Ve şu var, şunu göstereceksin. Ne kadar böyle güçlü, otorite sahibi, kendi imparatorluğunu kurabilen, kendi hayatını yönetebilen, karşındakiler kim olursa olsun onların üstünde olabildiğini gösterebileceksin. Pek çoğunuz burada şirket açabilirsiniz. Kendi şirketinizi, kendi işinizi büyütebilirsiniz, kurabilirsiniz. Güçlü birileriyle ortak olabilirsiniz. Balık, akrep, yengeç arkadaşlar. Koç, aslan, yay enerjisini aldım ve boğa, başak enerjisini aldım. Bu kişilerle yapabileceğin ortaklıklar söz konusu. Hatta sana teklifler gelecek gibi. Yani bu ayı ben çok şanslı gördüm. Dikkat etmen gereken şeylere dikkat ettiğin sürece gerçekten burada çok büyük bir başarı yakalayabilirsin. Ve hani aya başlarken de zaten çok güzel başlıyorsun. Ama bir mutsuzluk var, memnuniyetsizlik var, atman gereken bir şey var, çıkman gereken bir şey var. Kendin için bir şey yapmak istiyorsun, birileri senden bir şey istiyor gibi, parçalara bölünmüşsün gibi. Asıl fırsatı kaçırmamaya çok dikkat et. Çünkü bu ay özellikle kariyerinle ilgili bir hayalin, bir dileğin gerçekleşebilir. Bakın buradaki enerjiye göre bu hayalinin önündeki engel, bakın 2 gelir kapısı da oluşabilir diyor. Pek çok teraziye göre arkadaşlar bu hayatınızdaki en büyük engel bulunduğunuz yer, fedakarlık yaptığınız kişiler, zihinsel olarak kendi kendine hapsettiğin durumlar. Bunlara dikkat ettiğin sürece ki zaten ikinci yarısı arkadaşlar 12 ve 15 civarı zaten artık böyle bir şeyler tak diyor ve açıyorsun o kilidi terazi burcu. Eğer hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma terazi burcu. Sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Şimdi bunun dışında ben bir tane daha kart çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım da. Bir tane daha kart alacağım. Rumi'den alacağım ve diğer kartlara bakacağım. Burada bir kriz var ama. Kupa ikilisi, ölüm, kılıç ikili, hoppa, ooo. Arkadaşlar şimdi aşka da değineceğim. Burada bir kriz var. Sen bir sorunu çözerken 15'i civarı özellikle 12'si ve 15'i arası 17'sine kadar sürebilir arkadaşlar. Bazı böyle krizler, ufak tefek anlaşmazlıklar, sıkıntılar olabilir. İş yerinde ve bulunduğun yerde. Fakat sonrasında şans yine senden yana. Yani burada çok daha istikrarlı ilerliyorsun. Ve ben şunu gördüm. Duygulara, duygusal olarak inişlere, çöküşlere izin vermeyeceksin. Yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir ortaklık, iki iş arasında kalanlar, pek çoğunuz 2 gelir kapısı birden oluşturacaksınız. 2 iş, 2 proje arasında kalanlar. Arkadaşlar bakın. Aslan, yay, boğa, başak, oğlak, kova burcu var. Akrep burcu var, balık burcu var. Bu kişilerle yapabileceğin işbirlikler söz konusu. Burada aşk hayatınla ilgili terazi burcu, birazcık da aşka değinelim. Aşk hayatınla ilgili su grupları var ve toprak grupları var. Bir de aslan yay etkisini aldım. Bu çok küçük bir etki. Aslan yay, boğa, başak, oğlak ve balık, akrep burçları. Aşk hayatı yani bu kişinin güneşinde, yükseleninde ya da stelyumunda olabilir arkadaşlar. Şimdi burada çok yoğun bir enerji var terazinin yaşadığı. Karşılıklı olan çok yoğun duygular var fakat her iki tarafında, özellikle karşı tarafın, bu sen de olabilirsin pek tabii ki ama hayatınızdaki mücadelelerden dolayı, dış etkenlerden dolayı bir türlü yaşanılamayan bir ilişki var. Ve ayın 8'ine kadar bazı engeller var, yanlış anlaşılmalar var, tatsızlıklar var, engeller var.
Ve her iki tarafta birbirine tam olarak kendisini açamıyor gibi. 8'ine kadar, 12'sine kadar, en geç 15'ine kadar ilk 2 hafta aşk hayatın böyle birazcık inişli çıkışlı. Net bir iletişim yok. Duygularınızı ya da kendinizi birbirinize tam olarak akıtamıyorsunuz. Fakat arkadaşlar 17'sinden sonra özellikle duygularla ilgili bir çözülme yaşanacak gibi. Geçtiğimiz süreçlerde de sana duygularını belli etmeyen bir partner olduysa, bir ilişkin olduysa ya da sen duygularını akıtamadığın birileri olduysa artık burada karşılıklı olarak duygular akacak gibi ve gerçekten önemli bir teklif olabilir. Yani burada aşk hayatınla ilgili de bir şeyler kırılıyor artık. Ciddi bir dönüşüm var. Ama ben burada ne aldım biliyor musunuz? Arkadaşlar pek çok teraziler iki kişi arasında kalacaksınız gibi. Ve bu önümüzdeki 2 ay boyunca devam edecek gibi gözüküyor. Hepiniz için değil, bir kısım teraziler için. Bazılarınızda bitiş, ayrılık olabilir ama ben pek çoğunuzda sıkıntılı olan bir ilişki dönüşecek ve sen 2 ay boyunca sanki 2 kişi arasında kalacakmışsın gibi. Hani burayla kim uyumlandı bilmiyorum ama evet, pek çoğunuzun ilişkisi güzel. Özellikle ikinci yarısından itibaren bir şeyleri toparlanmaya başlayacaksınız. Ama burada ilişkiyle ilgili terazinin hayatında bir şeyler değişiyor, dönüşüyor ve bir döngü artık kapatılıyor. Ayrılmak isteyenler varsa diyorum, ilişkisini bitirmek isteyenler varsa ayın 13'üne kadar bunu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun aşkla ilgili bir netleşme var ama dediğim gibi bir kısım terazi burçları Kasım ayının 2. haftasından itibaren ve önümüzdeki 2 ay boyunca sürecek bir etkiden bahsediyor. 2 kişi arasında kalıyorsunuz arkadaşlar. Ama buradaki kartların asıl mesajı ne biliyor musun? O söylediğim negatif etkilere dikkat et. Diyor ki sen marka olma noktasına doğru git. Sen yıldız olma noktasına doğru git. Sen kendi değerini ortaya koyma noktasına doğru git. Dediğim gibi pek çoğunuz kendi işini kurmak isteyebilir. Kendi işini kuranlar varsa bunu büyütebilir. Terazilerde zaten yani arkadaşlar güzel bir süreç başlıyor. Bakalım, devam edelim. Kılıçların ası. Pasından, bakın ya ne kadar güzel özetledi. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Bu diyor yani. Aslında ana konu bu. Bütün toksitlerden, bağımlılıklardan, kirli düşüncelerden, kirli insanlardan, sana fayda sağlamayan, her anlamda düşük. Bilinç olarak da, enerji olarak da, mesleki olarak da, konum olarak da. Bunlardan arın diyor artık. Bunlar bitti. Sen kendi değerini bulma noktasındaki Kasım'da bunu fark edeceksin zaten. Değneklerin dokuzlusu. Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil olmak gerekir. Terazi burcu, görüyor musun? Bak diyor ki işte arkadaşlar, Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil olmak gerekir. Eşitlikten bahsediyor. Olman gereken noktaya, enerjiye, o alana, o yere, o mekana gelmen gerekiyor. Hani çok güzel bir söz vardı ya, işte suyu bir yere koyuyorsun, işte fiyatı 10 TL, başka bir yerde 100 TL. İşte değer, kendi değerini bulmak terazi burcu. Yani bunları çok fazla örneklendirebiliriz tabii ki ama bakalım hayvan ruhundan ne gelecek diyelim. Kanarya ruhu, kendi şarkınızı söyleyin. Arkadaşlar mesajlara bakın. Teraziye verilen mesajlar hep aynı. Tarotta, diğer destede, Rumi'de, hayvan ruhunda. Kendi şarkını söyle. Artık kendi hayatını yaşa. Kendi düşüncelerini, kendi yeteneklerini, kendi fikirlerini ortaya koy. Sağlıklı kalp. Kalbini kapatmak, duygularını gizli yaşamak, içinden geçen hisleri saklamak. Bunu da yapma diyor ama ayın 2'sine kadar sanki böyle aşkla ilgili içini yiyecekmiş gibi sevgili terazi burcu, sonrasında düzeliyor. Sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.